Herkes ona Topal Meryem deyip güldü. Kaynanası onu insan yerine koymadı, eltileri sakat diye aşağılayıp hizmetçi gibi kullandı. Onlar Meryem'in aksayan ayağına bakıp alay ederken, Meryem'in geceleri herkes uyurken yaptığı o gizli işten habersizdiler. Öyle bir sırrı vardı ki, gün geldiğinde o Topal, gelinin önünde valiler, müdürler ceket ilikledi. Ona zulmedenler ise utançtan yerin dibine girdi. Peki herkesin hor gördüğü Meryem, o büyük sırrıyla nasıl bir efsaneye dönüştü? Gelin, yürekleri ısıtan o ibretlik hikayeye yakından bakalım. Meryem henüz küçük bir kızken damdan düşmüştü. Sol bacağı kırılmış, köyün kırık çıkıkçısı kemikleri yanlış kaynatmıştı. Yürüyordu yürümesine, ancak her adımda aksıyordu. Çocukluk çağlarında arkadaşları onunla eğlenir, "Bakın Topal geliyor, tek ayağıyla yürüyor," diye alay ederlerdi. Meryem ise sessizce gözyaşlarını siler, evine koşardı. Annesi onu şefkatle bağrına basar, "Kızım," derdi. "İnsanlar surete, Allah sirete bakar. Senin kalbin tertemiz, bu sana yeter." Yıllar hızla akıp geçti. Köyün kızları birer birer yuvalarını kurmaya başladı. Meryem evlilik çağına erişmişti fakat kapısını çalan yoktu. Arada bir gelen talipliler de kızı görünce, "Bu kız Topal, olmaz," deyip dönerlerdi. Meryem'in annesi her reddedilişte hüzünle ağlar, "Allah'ım," diye yakarırdı, "Kızıma hayırlı bir yuva nasip eyle." Meryem ise halinden şikayetçi değildi. Evde dikişini diker, bahçede sebzesini eker, komşularının yardımına koşardı. Topallığı gayretine mani olmuyor, aksak adımlarla her işin üstesinden geliyordu. Ve her gece seccadesinde Rabbine el açıp "Allah'ım," derdi. "Eğer evlenmek kaderimde varsa hayırlısını nasip et. Yoksa beni yalnızlığımla da mesut kıl, ben senden gelen her şeye razıyım." Derken bir gün köyün öbür ucundan bir talip çıka geldi. Zengin bir ailenin oğluydu. Adı İbrahim'di. 3 erkek kardeştiler ve diğer ikisi evliydi. Anneleri Gülsüm Hanım, köyün en varlıklı ve en sert mizaçlı kadınıydı. İbrahim'in ağabeyleri varlıklı ailelerin kızlarıyla yuva kurmuştu. Ancak İbrahim başkaydı. O, şatafattan ziyade huzur arıyordu. Bir gün İbrahim, çeşme başında Meryem'i gördü. Meryem su dolduruyordu. Aksayarak yürüyordu belki ama yüzünde öyle bir sekine, gözlerinde öyle bir nur vardı ki İbrahim hayran kaldı. Meryem, çevresindeki kedilere, kuşlara yem serpiyor, mahlukatla dertleşiyordu. İbrahim içinden geçirdi. Bu kızın ayağı aksıyor olabilir ama ruhu sapasağlam, kalbi pırıl pırıl. İbrahim eve dönünce annesine "Ana," dedi. "Meryem'e talibim." Gülsüm Hanım kaşlarını çattı. "Hangi Meryem?" diye sordu sertçe. "Şu Topal Meryem mi? Sen aklını mı yitirdin oğul? Ağabeylerin ne asil gelinler aldı, sen gidip Topal kızı mı alacaksın?" İbrahim ısrar etti. "Ana, ben o kızı istiyorum. Topal olsun ya da olmasın, benim kalbime dokundu." Gülsüm Hanım öfkelendi, lakin oğlunu kaybetmemek için kerhen razı oldu. İçinden de kinlendi. "Alsın bakalım, onu aldığına nasıl pişman edeceğim görürsün." Düğün kuruldu kurulmasına, lakin köyün en mahzun düğünüydü bu. Gülsüm Hanım, "Topal geline davul zurna çaldırmak da neyin nesi?" diyerek çalgıcıları kovdu. Meryem sessizce, başı önde ve mahcup bir halde İbrahim'in konağına adım attı. Konak büyük ve ihtişamlıydı. Avluda şırıl şırıl akan çeşme, bahçede ulu ağaçlar, içeride ipek halılar, perdeler. Meryem böyle bir şatafata alışık değildi. Fakat en zoru karşısındaki çehrelerdi. Gülsüm Hanım onu buz kesen bakışlarla süzüyor. Eltileri Naciye ve Zehra ise bıyık altından gülüşüyordu. "Bakın bizim Meryem geldi," dediler alaycı bir tavırla. "Aman dikkat et de düşme yavrum, zaten bir ayağın var." Meryem yutkundu, başını önüne eğdi. İbrahim yanına gelip elini tuttu. "Hoş geldin," dedi sıcak bir sesle. Fakat kayınvalidesi hemen araya girdi. "Tamam, bu kadar yeter. Gelin dediğin işini bilecek. İbrahim, sen git dinlen. Meryem, gel buraya." Gülsüm Hanım, Meryem'i mutfağa götürdü. Orası kocaman bir mutfaktı. Kazanlar, tencereler, yüzlerce tabak çanak. "Bak gelin," dedi kayınvalide. "Burası bey konağıdır. Bizde bedava ekmek yok. Her sabah ahali uyanmadan kahvaltıyı sen hazırlayacaksın. Sonra bulaşıkları yıka, yerleri sil, bahçeyi sula. Topal olsan da iş yapacaksın. Anlaşıldı mı?" Meryem başını salladı, "Anlaşıldı ana," dedi usulca.
Kayınvalide devam etti. Bir de şunu bil, sen topal olduğun için bazı yerler sana yasak. Misafir odası, baş oda, oralar senin gibi kusurlu birine göre değil. Sen mutfakta, ahırda, bahçede dolaş. Tamam mı? Meryem'in gözleri doldu ama ağlamadı. Sadece "Peki ana" diyebildi. O gece zifaf odasında İbrahim karısına şefkatle yaklaştı. "Üzülme" dedi. "Annem serttir ama zamanla yumuşar." Meryem buruk bir tebessümle "İnşallah" dedi. Gel gelelim günler geçtikçe durum daha da kötüleşti. Gülsüm Hanım, Meryem'e en ağır işleri yüklüyordu. Sabah ezanından evvel kalkması, tandırı yakması, inekleri sağması, sebzeleri yıkayıp yemek pişirmesi gerekiyordu. Topallığına rağmen bir an olsun durup dinlenmeden çalışırdı. Eltileri Naciye ve Zehra ise sürekli iğneliyordu. "Aman Meryem, yürürken dikkat et, devireceksin bir şeyleri. Senin gibi topal biri nasıl iş yapar, hayret." Meryem ise sessizce işini yapıyor, onlara tek kelime cevap vermiyordu. Gece yatağa girdiğinde İbrahim, "Yoruldun mu?" diye sorardı. Meryem, elleri su toplamış olsa da "Hayır canım, iyiyim" derdi. Bir gün kayınvalide Meryem'i çağırdı. "Gelin" dedi. "Yarın mühim misafirler var. Sen mutfaktan çıkmayacaksın. Misafirleri eltilerin karşılayacak. Sen sadece yemek pişir, kapıya kadar taşı, sonra ortadan kaybol. Topal halini misafirler görmesin, aleme rezil oluruz." Meryem yüreği sızlayarak "Peki ana" dedi. Ertesi gün misafirler geldi. Meryem mutfakta kan ter içinde koşturuyordu. Eltisi Naciye hışımla içeri girdi. "Çabuk ol Topal, yemekler yetişmiyor" diye bağırdı. Meryem acele etmeye çalışıyordu lakin ayağı buna maniydi. Eltisi sabırsızlanarak "Sen adım atana kadar ecel gelir" diye alay etti. Meryem yemekleri tepsiye dizip salona yöneldi. Bir an ayağı takıldı, sendeledi fakat düşmedi, tepsiyi son anda kurtardı. Fakat misafirlerden biri bu hali gördü. "Aa, sizde topal bir gelin mi var?" diye sordu. Kayınvalide utançtan kıpkırmızı kesildi. Yalan söyleyerek "Yok canım, ayağı burkuldu, geçer" dedi. O gece misafirler gidince kayınvalide Meryem'e ateş püskürdü. "Sen beni rezil ettin. Misafirlerin önünde nasıl aksayarak yürürsün? Hiç mi utanmadın?" Meryem, "Özür dilerim ana" dedi boynunu bükerek. "Elimde değil ki." Kayınvalide, "Artık misafir günlerinde mutfaktan bile çıkmayacaksın. Bahçe kapısından girip çıkacaksın. Gözüme görünmeyeceksin" diye çıkıştı. Meryem o gece için ağladı. İbrahim geldi, "Sabret" dedi. "Ben annemle konuşacağım." Ancak İbrahim annesine karşı gelemiyor, sadece Meryem'i teselli etmekle yetiniyordu. Aylar geçti, Meryem artık hamileydi. İçinden "Belki torun gelince kalpleri yumuşar" diye umut ediyordu. Ama yanılıyordu. Kayınvalide hamile Meryem'e daha da ağır işler verdi. "Çalış ki doğumun kolay olsun" diyordu. Meryem ağırlaşan karnıyla bahçeyi kazıyor, tandırı yakıyor, çamaşır yıkıyordu. Bir gün Meryem bahçede takati tükenip bayıldı. Komşular koşup içeri taşıdılar. İbrahim tarladaydı, haber gönderildi. Nefes nefese geldi, Meryem'i kucağına aldı. "Meryem, aç gözünü" diye yalvardı. Hekim çağrıldı. Gelen tabip, "Bu kadıncağız yorgunluktan bitap düşmüş, dinlenmesi şart" dedi. İbrahim annesine döndü, ilk kez sesi gür çıktı. "Ana, karım hamile, ona bu kadar yüklenme." Kayınvalide umursamaz bir tavırla "Ne var canım, ben de hamileliğimde çalıştım" dedi. İbrahim çaresiz, Meryem'i odasına taşıyıp yatırdı. O gece Meryem secdeye kapandı. "Allah'ım" dedi içinden, "beni sınıyorsun, sabrını da veriyorsun. Sen ne takdir edersen başım üstüne, ben sana tevekkül ediyorum. Lakin şu karnımdaki yavruyu sağlıkla dünyaya getirmeyi nasip eyle." Ve 9 ayın sonunda sancılar başladı. Meryem doğum yaptı. Nur topu gibi dünya güzeli, sapasağlam bir kız bebek dünyaya geldi. Bebeğe Fatma adı verildi. Kayınvalide torunu görünce biraz olsun yumuşadı. Hiç değilse sağlam doğurdu" dedi. Asıl mucize bebek büyürken zuhur etti. Küçük Fatma yürümeye başladığında herkes merak içindeydi. Acaba o da annesi gibi topal mı olacaktı? Ama hayır. Fatma ceylan gibi sekiyor, sapasağlam ve çevik yürüyordu. Gülsüm Hanım, "Şükürler olsun, annesine çekmedi" dedi. Kızına bakarken Meryem'in gözleri doldu. "Allah seni korusun yavrum" dedi. "Sen benim dünyadaki cennetimsin." Yıllar geçti, küçük Fatma 5 yaşına bastı. Akıllı, tatlı dilli bir kızdı. Dedesiyle, ninesiyle, herkesle iyi geçiniyordu. Ama annesine bir başka bağlıydı.
Meryem'e sıkıca sarılır. "Anne sen dünyanın en güzelisin," derdi. Meryem'in yüzünde güller açardı. Bir gün köye yeni bir haber ulaştı. Kasabada bir okul açılıyormuş. Kız çocuklarını da kabul ediyorlarmış. Üstelik fakir talebeleri burslu okutuyorlarmış. Köylüler aralarında konuşmaya başladı. Kimi kızları okula mı göndereceğiz, ne işe yarar derken, kimi de olsun, okusunlar da cahil kalmasınlar diyordu. İbrahim'in ağabeylerinin çocukları zengin oldukları için zaten hususi hocalardan ders alıyordu. Lakin köydeki fakir ailelerin çocukları okuyamıyordu. Meryem bunu duyunca içi sızladı. İbrahim'e "Keşke," dedi. "Keşke o gariban çocuklar da okuyabilse." İbrahim, "Ne yapabiliriz ki hanım? Okul ücreti var, kitap parası var, masrafı çok," dedi. Meryem derin düşüncelere daldı. Aklına gelen fikri tatbik etmek için gizlice bir plan yaptı. Bunu kimseye söylemedi. Henüz vakti gelmemişti. Lakin bu hayırlı niyeti hayata geçirmek için evvela paraya ihtiyacı vardı. Peki bu parayı nereden bulacaktı? Konakta her kuruş kaynanasının hükmündeydi. İbrahim'den de isteyemezdi. Zira o da harcadığı her akçenin hesabını anasına verirdi. Meryem derin derin düşündü. Nihayet aklına bir çare geldi. Gecenin ilerleyen bir vaktinde İbrahim derin uykudayken sessizce yatağından kalktı. Çeyiz sandığını açtı. İçinde rahmetli annesinden yadigar kalan eski bir altın bilezik duruyordu. Annesi o bileziği avucuna sıkıştırırken, "Kızım," demişti, "bunu sakla. Dar gününde satar, yarana merhem edersin." Meryem bileziği eline aldı, parmaklarıyla üzerindeki işlemeleri okşadı. Bu, anasından kalan son hatıraydı. Fakat içinden bir ses, "Onu sat," diyordu. "O altınla yetimlerin, öksüzlerin geleceğini kur." Sabahın ilk ışıklarıyla Meryem, pazar yolunu tutarken bileziği de yanına aldı. Kuyumcuya vardı. "Bunun değeri nedir abi?" diye sordu mahcupça. Kuyumcu altını tarttı, evirip çevirdi. "Ayarı temiz," dedi. "Sana şu kadar veririm bacım." Meryem bir an duraksadı. Para çok değildi belki ama bir yaraya merhem olabilirdi. Hiç tereddüt etmeden sattı bileziği. Meryem, elindeki parayla kasabadaki mektebin yolunu tuttu. Müdürün odasına girip mahcup bir edayla, "Efendim," dedi. "Köyümüzde okumaya hevesli lakin imkanı olmayan yavrularımız var. Ben onların kitap parasını, okul kıyafetlerini karşılamak istiyorum. Ancak bir şartım var. Kimse bilmesin." Müdür bey, karşısındaki kadına hayretle baktı. "Hanım kızım," dedi. "Niyetin pek güzel, pek âli. Lakin sen kimsin? Neden gizli yapıyorsun?" Meryem tevekkülle gülümsedi. "Efendim ben sadece Allah rızasına talibim. Kullar bilmese de olur. Rabbim bilsin yeter. Her ay size karınca kararınca para göndereceğim. Siz de o masumların ihtiyaçlarını görün." Müdürün gözleri doldu, sesi titredi. "Peki kızım," dedi. "Allah senden razı olsun. Lakin bu para uzun süre yetmez. Devamını getirebilecek misin?" Meryem, "Allah kerimdir, İnşallah getiririm," dedi. Eve döndüğünde kaynanası kapıda karşıladı. "Neredeydin bu vakte kadar?" diye sordu hesap soran bir tavırla. Meryem, "Pazardaydım ana," dedi. "Sebze aldım." Kaynana şüpheyle süzdü gelinini ama üstelemedi. O günden sonra Meryem için gizli bir hayat başladı. Gündüzleri konakta durup dinlenmeden koşturuyor, akşamları ise herkes uykuya çekilince gizlice el işi yapıyordu. Oyalar örüyor, örtüler dikiyor, sonra bunları pazarda sattırıyordu. Kazandığı 3-5 kuruşu biriktiriyor, her ay aksatmadan okula gönderiyordu. Lakin bu hiç de kolay değildi. Zaten aksayan bir bacağı vardı, bedeni yorgun düşüyordu. Elleri şişiyor, parmakları sızlıyordu. Gece yarılarına kadar dikiş dikiyor, sabah ezanı okunmadan kalkıp konağın işine koyuluyordu. İbrahim bazen uyanıp, "Meryem sen hiç uyumuyor musun?" diye soruyordu endişeyle. Meryem ise, "Uyuyorum canım, sen merak etme," diyerek geçiştiriyordu. Aylar ayları kovaladı. Meryem'in gönderdiği o bereketli paralarla köyden 5 çocuk mektebe başladı. Ailelerin sevinci görülmeye değerdi. "Allah kim verdiyse ondan razı olsun," diye dua ediyorlardı. Mektep bize burs verdi sandık. Meryem bu duaları duydukça içi ferahlıyor, ruhu huzur buluyordu. Bacağındaki sızı, kaynanasının eziyeti, eltilerinin iğneleyici sözleri, hepsi o an silinip gidiyordu. Ancak bir gün kaynana Meryem'in odasını teftiş ederken yastığın altındaki kabarıklığı fark etti. Elini atıp çıkardığında bunun bir defter olduğunu gördü. Merakla sayfaları çevirdi.
İçinde isimler ve karşılarında miktarlar yazılıydı. Ahmet mektep ücreti, Ayşe kitap parası, Mehmet kıyafet. Kaynana dona kaldı. Bu da neyin nesi diye mırıldandı. O akşam Meryem eve geldiğinde kaynanasını karşısında elinde o defterle buldu. Kadın bu nedir diye sordu sertçe. Meryem'in beti benzi attı. Ana ben diyecek oldu ama kaynana sözünü kesti. Sen benim evimden para mı aşıyorsun? Bu isimler kim? Bu paralar nereden geliyor? Meryem, haşa ana dedi titreyen sesiyle. Ben kimsenin lokmasına el uzatmadım. Kendi el emeğimle, göz nurumla kazandım. Fakir fukara okusun diye yardım ediyorum. Kaynana alaycı bir kahkaha attı. Sen mi yardım ediyorsun? Sen bu evde topal bir hizmetçisin. Senin ne haddine hayır hasenat işlemek. Git işine bak. Bırak bu boş işleri. Öfkeyle defteri yırtıp parçalarını yere savurdu. Meryem o gece seccadesini gözyaşlarıyla ıslattı ama pes etmedi. Defter gitti dedi içinden. Ama hafızam yerinde. Vazgeçmeyeceğim ve devam etti. Daha gizli, daha temkinli. Parasını artık başka yerlerde saklıyor, deftere yazmıyor, hesabını sadece zihninde ve vicdanında tutuyordu. Bir gün köye civar kasabalardan bir hoca efendi geldi. Camide vaaz verecekti. Köy halkı camiye akın etti, Meryem de kadınlar mahfilinde yerini aldı. Hoca efendi kürsüde şöyle diyordu: Ey müminler! Gizli sadaka verenler, Allah katında en makbul olanlardır. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. İnsanlardan takdir değil, Allah'tan rıza bekleyeceksiniz. Meryem bu sözleri işitince içi ürperdi, tüyleri diken diken oldu. Sanki hoca efendi doğrudan onun yüreğine sesleniyordu. Gözlerinden süzülen yaşlar yanaklarını ıslattı. Evet, dedi içinden. Ben kullardan değil, Rabbimden bekliyorum. Aradan yıllar geçti. Meryem'in kızı küçük Fatma artık 10 yaşına gelmişti. Mektebe gidiyor, zehir gibi zekasıyla parlıyordu. Meryem'in gizli yardımlarıyla köyden okuyan çocuk sayısı 15'i bulmuştu. Lakin bu hayır sahibinin kim olduğunu hala kimse bilmiyordu. Okul müdürü verdiği sözü namusu bilip sırrı saklıyordu. Bir gün Fatma okul dönüşü anasına sokuldu. Anne, dedi. Bugün okulda bir arkadaşım ağlıyordu. Neden ağlıyorsun, dedim. Ailem fakir, mektep parasını ödeyemiyorduk. Ama biri gizlice bize burs vermiş. Kim olduğunu bilmiyorum ama Allah ondan razı olsun, dedi. Anne, sen böyle gizli kahramanları bilir misin? Meryem şefkatle gülümsedi. Bilirim kızım. Allah'ın gizli dostları vardır. Onlar sessizce iyilik yapar, gölgeler gibi yaşarlar. Fatma, keşke ben de öyle olsam, dedi hevesle. Meryem kızının başını okşadı. Senin yüreğin de öyle zaten güzel kızım. Ne var ki yılların yorgunluğu Meryem'in bedenini yıpratmaya başlamıştı. Uykusuzluk, ağır işler ve bitmek bilmeyen gayret sağlığını bozmuştu. Topallığı daha da belirginleşmiş, adımları ağırlaşmıştı. Bazen yürürken ayağı boşalıyor, sendeliyordu. İbrahim durumun farkındaydı ve endişeliydi. Meryem, bir hekime görünsek, diyordu. Meryem ise her zamanki gibi, gerek yok canım, yorgunluktandır, geçer, diyerek onu teselli ediyordu. Çetin bir kış günü Meryem pazardan dönüyordu. Elinde satacağı oya işlemeler vardı. Lapa lapa kar yağıyor, yerler buz tutuyordu. Bir anlık dalgınlıkla ayağa kaydı, yere kapaklandı. Dizini sert bir taşa çarptı. Canı öyle yandı ki nefesi kesildi. Etrafta kimsecikler yoktu, zorlukla doğruldu, aksaya aksaya, acısını içine gömerek eve vardı. Kapıdan girdiğinde kaynanası, "Ne o halin?" diye sordu umursamaz bir tavırla. "Düştüm ana," dedi Meryem, sesi cılız çıkıyordu. Kaynana, "Zaten hep düşersin sen. Topal ayağınla yürümeyi beceremiyorsun. Neyse git yat ama yarın sabah kahvaltı vaktinde ayakta olacaksın. Ona göre," diye çıkıştı. Meryem odasına çıktı. Dizini açıp baktı, şişmiş, morarmıştı. Sızısı kemiklerine işliyordu ama şikayet etmedi. Soğuk suyla bez bastırdı, sıkıca sardı. "Geçer inşallah," dedi kendi kendine. Lakin geçmedi. Günler geçtikçe dizi daha da kötüleşti, iltihap kaptı. Ateşler içinde yanmaya başladı. İbrahim karısının bu halini görünce daha fazla beklemedi, onu kucaklayıp doktora götürdü. Doktor muayene ettikten sonra yüzünü asarak, "Bu iltihap çok ilerlemiş, hayati tehlikesi var," dedi. "Derhal hastaneye yatırmalıyız." Bunu duyan kaynanası, "Şimdi bir de hastane masrafı mı çıkaracaksınız başımıza?" diye homurdandı.
İbrahim bu söz üzerine derin bir nefes aldı, cesaretini topladı. "Ana," dedi kararlı bir sesle. "Karım hasta, onu hastaneye yatıracağım." Anası öfkeyle parladı. "O parayı sokağa mı atacaksın? Zaten sakat, bacağı çürüse ne olur?" İbrahim'in sabrı taşmıştı. İlk kez sesini yükseltti. "Ana, nasıl konuşursun sen? O benim helalim, evladımın anası, gerekirse varımı yoğumu satar, yine de onu o hastaneye yatırırım." Anası şaşkınlıktan dona kaldı. Oğlu ömründe ilk kez ona karşı geliyordu. Meryem hastaneye yatırıldı. Uzun ve zorlu bir tedavi gördü. Bir hafta boyunca doktorlar başında pervane oldu. Nihayet tehlikeyi atlattı, iyileşmeye başladı. Taburcu olurken doktor İbrahim'i kenara çekti. "Karınız çok yıpranmış, bünyesi zayıf düşmüş, artık dinlenmesi şart. Bu kadar ağır iş yapmamalı, yoksa bedeni bir daha dayanamaz." İbrahim eve dönerken annesine kesin bir dille konuştu. "Ana, Meryem artık ağır işlere elini sürmeyecek. O bu evin hizmetçisi değil, bir ferdidir." Kaynanası öfkeden köpürse de oğlunun kararlı bakışları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. "Peki," dedi dişlerinin arasından, "ama gözüm üzerinde olacak." Meryem eve döndüğünde yükü biraz hafiflemişti. Kaynana artık ona ağır işleri buyuramıyordu. Ama Meryem yine de boş durmuyor. Gizlice el işlerini yapmaya, kazandığını okula göndermeye devam ediyordu. Bir bahar sabahı Meryem bahçede oturmuş, güneşin altında oya örüyordu. Küçük Fatma koşarak geldi. "Anne," dedi nefes nefese, "bugün okulda müdür bey bir şey söyledi. Sizin köyden biri yıllardır gizlice çocuklara yardım ediyor," dedi. "Kim olduğunu bilmiyoruz ama Allah ondan 1000 kere razı olsun," dedi. "Anne, sen biliyor musun kim o?" Meryem gülümsedi. Gözlerini uzaklara dikti. "Belki bir gün öğrenirsin kızım," dedi usulca. O gün öğlene doğru köye bir konvoy girdi. Arabalar, atlılar tozu dumana kattı. Köy halkı merakla meydanda toplandı. Konvoydan şehir kıyafetli, vakur bir adam indi. Gelen vali yardımcısıydı. Yanında da okul müdürü vardı. Vali yardımcısı kalabalığa seslendi. "Köyünüzde gönlü zengin bir hayırsever var. Biz bugün o mübarek insanı bulmaya, devletimiz ve milletimiz adına teşekkür etmeye geldik." Köylüler şaşkınlıkla birbirine baktı. "Kim ola ki?" diye fısıldaştılar. Zengin ağalar, "Belki bizden biri yapmıştır da unutmuştur," diye böbürlendiler. Ama müdür araya girdi. "Hayır," dedi. "O kişi çok mütevazı biri. Hatta belki de elindeki son kuruşunu paylaşıyor." Tam o sırada müdür, kalabalığın arkasında bir ağaç gölgesinde duran Meryem'i fark etti. Göz göze geldiler. Meryem tanınmamak için başını öne eğdi, parmağını dudağına götürüp sus işareti yaptı. Lakin müdürün bakışlarındaki minnet her şeyi ele veriyordu. Vali yardımcısı durumu anladı, müdürün baktığı yöne döndü. Meryem'e doğru yürüdü. "Siz misiniz o hayırsever hanımefendi?" diye sordu saygıyla. Meryem başını yerden kaldırmadı, mahcubiyetinden yüzü kızardı. Cevap vermedi. Sessizlik büyüdü. Sonunda müdür buğulu gözlerle "Evet," dedi. "Bu hanımefendi. Yıllardır dişinden tırnağından artırıp gizlice yavrularımızı okutan o güzel insan, işte bu Meryem bacımızdır." Meydana derin bir sessizlik hakim oldu. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Sonra kalabalıktan hıçkırık sesleri yükselmeye başladı. İnsanlar hayret ve hürmetle Meryem'e bakıyor, dudaklarından "Allah razı olsun" duaları dökülüyordu. Meryem ise mahcup, buğulu gözlerle toprağa bakıyordu. Kalabalık, duydukları karşısında hayretler içinde dona kaldı. Vali yardımcısının sözleri yankılanıyordu. "Bu hanım mı? Topal Meryem mi?" Gülsüm Hanım kalabalığın arasından öne çıktı. Yüzü utançtan kıpkırmızı olmuştu. "Bir yanlışlık olmalı," dedi. "Gelinim garibanın tekidir. Bu parayı nereden bulsun?" Elinde bir dosyayla öne çıkan okul müdürü, "Hayır hanımefendi," dedi. "Yanlışlık yok. İşte okulumuzun kayıtları. Meryem Hanım 7 yıldır her ay bize yardım gönderiyor. 15 çocuğun okul masrafını, kitaplarını, kıyafetlerini o karşılıyor." Köy halkı duyduklarına inanamadı. Eltisi Naciye hemen atıldı. "Olamaz. Meryem bu parayı nereden bulsun? O bizim evde hizmetçi gibi çalışıyor." Müdür sakin ve vakur bir sesle "El emeği göz nuru," dedi. Meryem Hanım gece gündüz oya işliyor, örgü örüyor, örtü dikiyor, satıyor. Kazandığı paraları da bu çocuklara harcıyor. Vali yardımcısı Meryem'e yaklaştı. Elini uzattı. "Hanımefendi," dedi. "Siz bu milletin gizli kahramanlarındansınız.
devletimiz sizin gibi hayırseverleri takdir ediyor. Size bir şey sormak istiyorum. Neden bu iyiliği gizli yaptınız? Neden kimseye söylemediniz? Meryem başını kaldırdı. Gözlerinde yaşlar vardı ama sesi duruydu. Efendim, dedi. Ben bunu insanlar bilsin diye değil, yalnızca Allah rızası için yaptım. Peygamber Efendimiz, sağ elin verdiğini sol el görmesin buyurmuştur. Ben de bu düsturla hareket etmeye çalıştım. Köy meydanı derin bir sessizliğe gömüldü. Öyle bir sessizlik ki yaprak kımıldasa duyulacaktı. Derken okul üniformalı bir çocuk öne çıktı. "Meryem teyze," diye seslendi. "Sen miydin benim okul harçlığımı veren? Annem sana hep dua ediyordu." Ardından bir başka çocuk, sonra bir başkası, 15 çocuk Meryem'in etrafını sardı. Hepsi ağlıyor, elini öpüyordu. "Sağ ol teyze, Allah razı olsun, sen bizim melek annemizsin." Nidaları yükseliyordu. Gülsüm Hanım olduğu yere çakılıp kalmıştı. Yıllardır topal, işe yaramaz diye aşağıladığı gelini meğer ne büyük işler yapıyormuş. Utancından yerin dibine geçti. Etrafındaki köylülerin bakışlarını üzerinde hissediyordu. Herkes ona acıyarak ve kınayarak bakıyordu. Vali yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü. "Meryem Hanım, devletimiz sizin bu fedakarlığınızı ödüllendirmek istiyor. Size bir teşekkür belgesi ve maddi ödül takdim edeceğiz. Ayrıca bundan sonra bu çocukların tüm masraflarını devlet karşılayacak. Sizin yükünüzü hafifletmek boynumuzun borcudur." Meryem başını salladı. "Efendim, ödül istemiyorum. Ben zaten Allah için yaptım. Ama bir ricam var." Vali yardımcısı, "Buyurun, ne isterseniz," dedi. Meryem derin bir nefes aldı. "Efendim, sadece bu köyde değil, başka köylerde de okuyan fakir çocuklar var. Onlara da yardım edilsin. Hiçbir çocuk parasızlıktan okul kapısında kalmasın." Vali yardımcısı gözlerini sildi. "Hanımefendi," dedi. "Sizin gibi insanlar olduğu sürece bu millet ayakta kalır. Söz veriyorum, tüm fakir çocuklara destek vereceğiz." O gün köy meydanında büyük bir tören yapıldı. Meryem'e plaket takdim edildi, mehter marşı eşliğinde çocuklar şiirler okudu. Herkes Meryem'e dua etti, maşallah nidaları yükseldi. Ama en çok mahcup olanlar, yıllarca ona topal diyerek alay edenlerdi. Şimdi hepsi büyük bir utanç içindeydi. Tören bittiğinde İbrahim, Meryem'in yanına geldi. Gözleri doluydu. "Meryem," dedi, "ben senin böyle büyük bir yüreğin olduğunu biliyordum. Ama bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum. Affet beni. Seni annemin zulmünden koruyamadım." Meryem kocasının elini tuttu. "Kızma kendine," dedi. "Sen hep yanımdaydın. Bu bana yetti." Gülsüm Hanım o gün evine döndüğünde odaya kapandı. Kimseyle konuşmadı. Gece olduğunda sessizce Meryem'in odasının kapısını çaldı. "Girebilir miyim?" dedi titrek bir sesle. Meryem şaşırdı. Zira kaynanası yıllardır ilk kez ondan izin istiyordu. "Buyurun ana," dedi. Gülsüm Hanım içeri girdi. Ayakta duramadı, yere çöktü. "Meryem," dedi, "ben sana çok haksızlık ettim. Seni topal diye hor gördüm. Hizmetçi gibi kullandım. Ama sen meğer bir melekmişsin. Beni affet." Meryem hemen kaynanasını yerden kaldırdı. "Ana," dedi, "yapma. Sen benim büyüğümsün. Ben seni nasıl affedeceğim? Zaten kalbimde bir kırgınlık yok." Gülsüm Hanım hıçkıra hıçkıra ağladı. "Yok Meryem, var. Senin gözlerinde hep acı vardı. Ben gördüm ama görmezden geldim. Şimdi anlıyorum. Sen topallığına rağmen benden daha dik duruyormuşsun. Beni affet." Meryem kaynanasını bağrına bastı. "Affettim ana. Hepsi geçti gitti. Bundan sonra huzurla yaşayalım." O geceden sonra konakta her şey değişti. Gülsüm Hanım artık Meryem'e gelin değil, kızım diyordu. İşleri paylaştılar. Meryem'e en rahat koltuğu verdiler. Topallığı yüzünden zorlandığı işleri başkaları yapıyordu. Eltiler Fatma ve Zehra da özür dilemeye geldiler. "Meryem," dediler, "biz sana çok kötü davrandık. Affet bizi." Meryem onları da bağışladı. "Hepimiz hatalardan ders alırız," dedi. "Önemli olan düzelmek." Bir gün köye yine bir konvoy geldi. Bu sefer Ankara'dan gelmişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyet. "Meryem Hanım'ı arıyoruz," dediler. Meryem şaşırdı. "Ne oldu?" diye sordu. Heyet başkanı gülümsedi. "Haberiniz yayıldı. Gazeteler yazdı, radyolar duyurdu. Tüm Türkiye sizi konuşuyor. Başbakanımız sizi Ankara'ya davet ediyor." Meryem inanamadı. "Ben mi? Ankara'ya mı?" Heyet başkanı başını salladı. "Evet, siz artık bir örnek oldunuz. Sizin hikayeniz binlerce insana ilham veriyor." Bir hafta sonra Meryem, beyi İbrahim ve kızı Fatma ile Ankara'nın yolunu tuttu. Başkentte devlet erkanı tarafından hürmetle karşılandılar.
Bizzat başbakan tarafından taltif edildiler. Hanımefendi, dedi. Siz bedensel engelli olabilirsiniz ama yüreğiniz dev gibi. Siz bu milletin gururusunuz. Meryem o törende bir konuşma yaptı. Sesi titriyordu ama kararlıydı. Değerli misafirler, dedi. Ben sadece bir köy kadınıyım ama bir şeyi öğrendim. Bizler insanlara göre değil, Allah'a göre hareket etmeliyiz. İnsanlar beni topal diye hor gördü ama ben Allah'a yöneldim. O beni olduğum gibi kabul etti. Ben de onun rızası için çalıştım. Eğer bu hikaye birilerine ilham veriyorsa, şunu söylemek isterim. Hiçbir engel sizi iyilik yapmaktan alıkoymasın. Topallık bedendedir, ruhta değil. Salondakiler hürmetle ayağa kalktı, gözyaşları sel oldu. O gün televizyonlarda, gazetelerde Meryem'in hikayesi anlatıldı. Meryem'in hikayesi dilden dile yayıldı, herkesin yüreğine dokundu. Binlerce insan gizli sadaka vermeye yöneldi. Meryem Ankara'dan döndüğünde köyde bayram havası esiyordu. Artık ona Topal Meryem değil, Meryem Ana diyorlardı. Aradan yıllar geçti. Meryem yaşlandı. Saçları ağardı ama gözlerindeki nur hiç sönmedi. Torunları, torunlarının çocukları dünyaya geldi. Hepsi ona gelir, Meryem nine, bize hikayeni anlat derlerdi. Meryem her seferinde aynı şeyi söylerdi. Çocuklar, Allah kimseyi eksik yaratmaz. Kimimizin ayağı aksak, kimimizin gözü görmez, kimimizin kulağı duymaz. Ama hepimizin bir kalbi var. İşte asıl önemli olan o kalp. Kalbiniz temiz olsun, niyetiniz pak olsun. Allah sizi olduğunuz gibi sever. Bir sonbahar sabahı Meryem hastalandı. Vakit tamam olmuştu. Doktor, vadesi dolmak üzere, hazırlıklı olun, dedi. Herkes Meryem'in başında hüzünle bekliyordu. Meryem gözlerini açtı, etrafına baktı. İbrahim, kızı Fatma, torunları, Gülsüm Hanım, hepsi oradaydı. "Ağlamayın," dedi zayıf bir sesle. "Ben mutluyum, güzel bir hayat yaşadım. Zorluklarım oldu ama bereketim de oldu. Allah'a şükür." İbrahim elini tuttu. "Meryem, sen benim hayatımın en güzel hediyesisin. Seni tanıdığım için şanslıyım." Meryem kocasının elini sıktı. "Ben de seni sevdim İbrahim. Sen bana hep destek oldun." Gülsüm Hanım ağlayarak, "Meryem kızım," dedi. "Beni affettiğin için teşekkür ederim. Sen bana gerçek iyiliği öğrettin. Meryem, hepinizi seviyorum," dedi. Sonra küçük Fatma yanına geldi. Artık büyümüş, evlenmiş, öğretmen olmuştu. "Anne," dedi. "Sen benim örneğimsin. Ben de senin gibi olmak istiyorum." Meryem kızının başını okşadı. "Sen zaten öylesin kızım. Devam et." Akşam ezanı okundu. Meryem, "Abdest aldırın bana," dedi. Abdest aldırdılar. Kıbleye döndü. Dudakları kımıldadı. Kelime-i şehadet getirdi. Sonra sessizce gözlerini kapadı. Son nefesini verdi. Oda gül kokusuyla doldu. Meryem'in naaşı kaldırıldı. Binlerce insan geldi. Sadece köyden değil, şehirden, komşu illerden, herkes Meryem Ana'ya veda etmek istiyordu. Okul müdürü geldi. Okuttuğu o 15 çocuk da oradaydı. Artık her biri büyümüş, mühendis, doktor, öğretmen olmuştu. Cenaze namazını imam kıldırdı. Sonra konuştu. "Ey cemaat! Bu kadın Allah'ın gerçek dostlarındandı. Dünyada hor görüldü ama ahirette yüceltildi. Topallığı bir kusur değil, bir imtihan oldu. O imtihanı kazandı. Bizler de ibret alalım. İnsanları dış görünüşlerine göre yargılamayalım." Meryem dualarla toprağa verildi. O günden sonra Meryem'in mezarı bir ziyaretgah oldu. İnsanlar gelir, Fatiha okur, dua ederdi. Özellikle engelli çocukların aileleri gelir, "Meryem Ana, bize sabır ver," diye dua ederlerdi. Yıllar geçti. Meryem'in hikayesi nesilden nesile aktarıldı. Okulların ders kitaplarına girdi, tiyatro oyunu yazıldı, film çekildi. Ama en önemlisi, binlerce insan onun hikayesinden ders aldı. Bugün o köyde bir Meryem Ana Vakfı var. Engelli ve fakir çocuklara yardım ediyorlar. Meryem'in torunu Elif, o vakfın başkanı. Her yıl Meryem Ana'nın adına burslar veriliyor. Belki seni de toplum bir kusur yüzünden dışlıyor. Belki de sana yetersiz diyorlar. Ama sakın aldanma. Senin değerin Allah katında bellidir. Sen de Meryem gibi sabret. Sen de gizli iyilikler yap. Sen de Allah'a tevekkül et. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Burada bahsedilen güzellik, dış güzellik değil, kalp güzelliğidir. İşte Meryem Ana bize bunu öğretti. Topal da olsan, kör de olsan, dilsiz de olsan, kalbin temizse
Niyetin paksa Allah seni sever ve Allah'ın sevgisi tüm dünyanın sevgisinden üstündür. Belki şu an senin de kalbini kıranlar, seni hor görenler vardır. Üzülme kardeşim. Unutma ki Allah sabredenlerle beraberdir ve onun terazisi asla şaşmaz. Meryem gibi sus, sabret ve mükafatını bekle. Eğer bu hikaye senin de yüreğine dokunduysa, videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Peki, senin çevrende de Meryem gibi gizli kahramanlar var mı? Veya sen hiç haksızlığa uğrayıp sustun mu? Yorumlarda bizimle paylaş, dertleşelim. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.